Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz bir grind videosu. Şimdi şunu diyecek olabilirsiniz. Bu adam grind atıyor. Bu adam life'çı değil miydi? Life'ı bırakmış mı? Yok kankalar, öyle bir şey değil. Ben arada bir grind daha atıyorum. Genelde sezon hesabıyla atıyorum. Kendimde çok yüksek bir GR'ım yok. Zaten GR'ı bozmaya başladım. Yani Efik GR vardı bir tane. Efik GR'ı bozuyorum. Yavaş yavaş onu düzeltmeye çalışacağım. Ufaktan güzel bir GR yapmaya çalışacağım. Bu videonun temel konusu aslında hem ezik GR slotu, burası biliyorsunuz 190 AP bir slot. Burayı niye dönüyorum? Niye dönmeliyiz? Buradan nasıl para kazanırız? Ve ezik GR'ınız varsa tabii, şimdi gidip de 750 GR ile burayı dönmeyin. Onu söyleyeyim. Bu GR, bu slotun bize avantajı nedir? Ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu ifade edelim. Çağrı bize neler atıyor? Bize hangi yollarla para kazandırıyor? Birincisi şu. Kadim atıyor. Bu kadim dilde yazılmış parşömeni saatte 40-50 tane atıyor. Bunları nasıl atıyor aktaracağım ilk önce. Atıyor dediğim, şimdi siz gidince alamayabilirsiniz o drop'u. Ben size anlatacağım nasıl 40-50 tane kadim attığını. 40-50 tane kadim alıyorsunuz. Şöyle mavi yüzük parçası var gördüğünüz gibi. Böyle yüzük parçası ve yanına da yakut süsleme gibi parçalar atıyor. Bu parçaları birleştirip çağrı yüzüğü yapıyorsunuz. Çağrı yüzüğü atıyor yani. Aslında şöyle bir şey var. Çağrı yüzüğünü kendisi drop olarak, tekli olarak da atıyor. Ama bu parçalardan da atıyor sürekli. Bu parçaları birleştirip çağrı yüzüğü elde ediyorsunuz. Çağrı yüzüğü pahalı bir yüzük değil. 20M. Para etmeyen bir yüzük daha doğrusu. Hatta çöp denilebilecek bir takı derken onu çöp olmaktan çıkartan bir ayrıntısı var. Çağrıyı ısıttığınız zaman içerisinden Yona'nın parçası çıkar. Bakın, bu Yona'nın parçası. Bende 46 tane olmuş. Slot hem çağrı yüzüğü atıyor. Çağrı yüzüğünün içerisinden Yona çıkıyor. Yona'yı biriktirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda sade olarak da Yona atıyor. Bu Yona'ları biriktiriyorsunuz. Şimdi bu Yona'yı ne yapıyorsunuz abi? Şimdi onu göstereceğim. Şurayı da keseyim. Max attık 10 canlı yaratığa. Bu şeyleri, Yonaları ne yapıyorsunuz? Hemen gösterelim abi. Ben Kalpiyon depoma biriktiriyorum şu an Yonaları. Oradan buradan gelen 306 adet Yonam var. Kademleri de buraya atıyorum ara ara. Merkez pazar kahyamaz olduğu için 306 adet Yona var. Daha da olacak. Saatte ortalama 30'a yakın Yona veriyor. 30 tane Yona demek 2 tane hilal yüzüğü demek arkadaşlar. Şimdi bunu bir cebe koyalım. Burası saatte ortalama takıları eritmekle birlikte 30 adet Yona atıyor. Çünkü çağrı yüzüğünü çok atıyor. Burada Yona'dan hilal üretip hilali artı basıyoruz. Hilal üretmeyi bilmeyen varsa kartlara bir video bırakırım. Kartlardan bakın, kanalımda da var. Hilal yüzüğü üretip Yona ile hilal yüzüğü üretebiliyorsunuz. Onları da upgrade edip veya düz olarak satabilirsiniz. Ben artı basacağım bu arada. Şimdi bende 300-400 tane Yona olmuş. Bu ne demek abi? 30 tane falan hilal yapar. 30 hilali düz satsam 3T. Ben 30 tane hilali tabii ki düz satmayacağım. Tabii ki artı basacağım. Duo'su 600M olması lazım. 600-700M'lik bir Duo fiyatı olduğu için onu upgrade edip satacağız. Bu birinci para kazandığımız ufak bir yöntemi çağrının. Yona. Yani takı erit düşen Yona'yı birleştir. Onunla takı yap, hilal yap, hilali artı bas. Bu arada şunu söyleyeyim, sakın şöyle düşünmeyin. Takıyı çok atıyor mu? Takıyı bayağı atıyor arkadaşlar. Nasıl bayağı atıyor? Bu arada videonun sonunda bir şey söyleyeceğim. Orayı kaçırmayın. Çünkü bu bayağı atıyor muhabbeti var. Burada drop'u yükseltebileceğiniz ekstra bir yöntem var. Onu anlatacağım. Sonunda anlatmam lazım. Kafanız karışmasın. Burası çok güzel bir taka atar. Çünkü şu parçalardan bol bol atıyor. Bu parçalardan bol bol atması da sürekli olarak, normalde takıya RNG drop'u diyoruz ya. Bu slot için takı RNG drop'u değil. Çünkü saatte 2 tane hilal banka alıyorsunuz. Saatte 2 tane çağrı banka alıyorsunuz. Şu parçalardan atması sebepli. Bu parçaları çok atıyor çünkü. Neden çok atıyor? Drop rate'imiz çok yüksek. Ona geleceğim tekrardan. İkincisi, buradan başka para kastığımız bir yöntemimiz daha var. Birçok arkadaşım bana Discord'dan, video yorumlarından soruyorlar. Diyorlar ki, evet bakın bu işte. İkinci para kasacağımız yöntemler de bu. Düşmüşken göstereyim. Atanis. Bakın bir yüzük parçası daha düştü bile. Atanis. 12 adet Atanis'imiz var. Bu Atanis nedir? Ne işe yarar? Atanis normalde pot parçaları takaslayabileceğimiz bir üye. Bunu gidiyorsun pot parçasıyla takaslayabiliyorsun ama Atanis'in bir özelliği daha var. Bir Atanis'i 15 adet meyve ile takaslayabiliyorsun.
Bu kimya yapan adam için meyvenin önemi belli. Tabii şöyle ifade edeyim. Meyveyi bir yerde toplamak da var. Orası ayrı. Bütün meyveleri bir yerden toplayarak aslında yeterli meyveyi elde edebiliyoruz ama bir meyve hariç. O da doğa meyvesi. Şimdi cesaret yağı gerekli oluyor. Doğa meyvesiyle yapıyorsun. Eyvallah hoş. Ama doğa meyvesi başka bir iksir. Yani ruh parfümü iksirinde sade olarak istiyor. Yani doğa meyvesini bir yerde ot toplayarak da yetiştiremiyorsun. Yağların kalıyor. İşte yenilenme yağın fazla oluyor. Yozlaşma yağın fazla oluyor. Ama doğa meyvesi yetmiyor. O zaman bu slotu sezonda oynayan, özellikle oyuna yeni başlamış, pek ciro olmayan, sezonda oynayan arkadaşlar bu slotu farmlayarak hem çağrıdan Yona hem de Atanis'ten meyve kasabiliyor. Ve doğa meyvesi alıp bunu ruh parfümüne dönüştürebiliyorsunuz. Bu da ikinci güzel avantajlarından birisi. Üçüncü güzel avantajı slotun. Slotta ölüm izi atıyor. Ölüm izi para eden bir iz değil. Ölüm iksiri yapılıyor. Güzel bir iz ama pazarda hep bulabiliyorsunuz. Benim derdim ölüm izi değil ama. Benim derdim Rosar silah kutusu. Arkadaşlar biliyorsunuz izleri silah eriterek elde ediyorduk. Bu kalktı artık. NPC'lerden silah satın alamıyoruz. Dostluk karşılığında alabiliyoruz. O da çok zahmetli. Alınacak yapılacak bir iş değil. Bu slotta güzel bir drop rate de gelirseniz bu şekilde Rosa'nın ana silah kutusu elde ediyorsunuz. Bu Rosa'nın ana silah kutusunu gidip doğrudan demirciden takaslayabiliyorsunuz. Eritilmiş. İçindeki açtığınız zaman silah çıkıyor ya içerisinden. Bunu açıp silah çıkarmanıza gerek yok. Bunu direkt Rosar silah olarak demirciye veriyorsunuz. Demirci size erimiş halini veriyor. İçerisinden de hafıza izi çıkıyor. Hafıza izini doğrudan kazanmış oluyorsunuz. Burada bir ayrıntı var. O ayrıntının üzerine basmak istiyorum. Bunu demircideki NPC'ye verirken mistik veya Striker karakteriyle vermeniz gerekli. Çünkü mistik ve Striker karakteri eritme yaptığı zaman kendi içerisinde her klasın kendi silahı var bunun. Şu an Musa'yım ben. Musa'nın kılıcı neyse içinde şu an bıçak var. Bu bıçaktan var. Ben gidip bunu demirciye eritirsem Musa ile Musa'nın taktığı bıçaktan 1'e 4 oranında iz çıkıyor. Ama Striker ve Mystic elindeki silah Gauntlet'ten 1'e 5 oranında hafıza izi çıkıyor. Yani durum şu oluyor. Ben bundan 100 tane kastım mı bu sandıktan? Musa ile gidip bu sandığı demirciye verdiğim zaman demirci bana 200 adet hafıza izi veriyor. Ama gidip bunu Mystic veya bir e, Striker karakteriyle verirsek o zaman bize 300 tane hafıza izi veriyor. Tabi arayınca bu 300, 302, 298 değişiyor da hani ortalamayı söylüyorum ben size. Böyle bir fark oluşuyor. Şimdi diyeceksiniz ki İlker hafıza izi çok pahalı bir iz mi sanki ya sen bu slotu dönmekte gerçekten emin misin diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar zaten biz bu slotu bir temelli para kazanma yolu için dönmüyoruz. Ben dönmüyorum daha doğrusu. Hem buradan iz kasıyorum hem Atanis'ten meyve kasıyorum. Hem çağrı yüklerinden yola kasıp takı yapıyorum. Üstüne slot 15k çöp atıyor. 275 hem de oradan geliyor. Üstüne slot kapra satıyor. 30-40 tane kapra satıyor. Oradan da geliyor bir 80-90 hem. Kadim tozu çok atmıyor. Karataş atıyor. Karataş paketleri atıyor. Yani slotun avantajı bu aslında. Çok fazla şey atıyor ve attığı şeyler işimize yarıyor. Bakın mühürlü atıyor. Mühürlü 1 hem. Fiyatı bayağı düştü. 30 hem orası ama parça parça çok fazla şey atıyor. Ve bu şeyler işimize yarıyor. Şunu soruyor olabilirsiniz. Bir Giffin dönmekten iyi midir? Değil abi. Su altı dönmekten iyi midir? Hadi değil. Ama su altı dönmekten belki biraz iyi olabilir. Ufak tefek farkları var. Ee, Gear yoksa diyorum zaten. Hani çok yüksek bir gear'ınız yoksa oyuna yeni başladıysanız ve sezon hesabıyla bir slot dönüyorsanız ben burayı öneririm. Peki burayı dönerken bizim yapmamız gereken ince ayrıntılar neler? Bir de ondan bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Slot 190 AP olduğu için bakın şöyle bir eser var. Ekranın fotoğrafını alıp yakınlaştırın. Seçim ve odaklanma kombinasyon etkisi. Bu bize ne veriyor? Eksi 150 AP veriyor. %30 eşya düşürme oranı veriyor ve hareket hızı veriyor. Eksi 150 AP veriyor olması bizim için sıkıntı değil. Neden? Bu slot 190 AP. Bakın 140 AP ne 190'ı? Yani o eksi 150 AP'yi alsanız bile bu slottan yine tek atıyorsunuz. Yani o eksi buff bizim herhangi bir dezavantajımıza değil. Bize verdiği 30 drop rate var ama %30 eşya düşürme oranını almış oluyoruz. Birinci yapacağımız işlem bu. Bizim ana noktamız bu. Birincisi bu. İkincisi slotun şeyini modunu bağlayıp 20 level yapın. Şu an bende bağlı değil. Sebebi ben slottan çıkmayı düşünüyordum tam. Artık yani sıkıldım inceden. Kaçacaktım. Şu money taşı var bakın bildiğiniz gibi bunu doldurunca takı veriyor. Bunu doldurmak için gelip burayı yapıyorum.
Yoksa dolunca gideceğim. O yüzden slottaki bağlantı noktasını çektim oradan. Hem eserden %30 drop rate aldın. Bağlantı noktasından %10 aldın. %40 da slota girdin. 100 buradan geliyor. 140 oluyor sana, 40 oluyor sana 140. Arşa'da giriyorsun 190. Hiçbir şeye basmadık ya, 190. Senin aile şöhretinden eşya düşürme oranı geliyor. Kutup tilkinden geliyor. Oradan buradan geliyor. Bakın bende kutup tilkisi yok. 260 ile dönüyorum şu an burayı. Kutup tilkisi yok yani. 260 ile eşya düşürme %300'e yakın neredeyse. Bir tane SC'ye bassam, SC'ye basmaya geçiyorum. Kamp çadırı var. Kamp çadırında 50M karşılığında, 40M karşılığında %40 drop rate alsam burayı %300'e dönmüş olacağım. Biraz da lag girdi, kusura bakmayın, bilgisayar ısınmaya başladı. İşte demek istediğim arkadaşlar budur. Bu slotun, bakın bir de şöyle bir şey var. Evet, en sevdiğim şeylerden biri geldi. Şöyle bir komutan çıkıyor. Bu komutan, bak iki tane çıktı birden. Bu komutanları şöyle bir saldırıyorsunuz. Bunları saldırdıkça size sürekli slot atıyor. Bakın şimdi etraf sürekli slot dolmaya başlayacak. Siz bunları vurdukça sürekli böyle etrafınızda üstüne doğru slot koşmaya başlıyor. Kesince birden fışkırmaya başlıyor zaten slotlar. O kadar çok slot çıkıyor ya, bakın. Çıkıyor ve bunları attığı kadime bakın. Sürekli kadim düşüyor envantere. Kadim atıyor. Çatır çatır kadim atıyor birden. 2 dakikalık iki tane boss çıkıyor. Bir kesiyorsunuz, bakın daha çöpü toplayamadığı yerden hala topluyor. Şuraya bak abi. Çat 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 atıyor bir şeyler. Sürekli parça atıyor. Sürekli bir şeyler atıyor slot. Bu çağrı muhabbeti çıkıyor. Bunu kesiyorsun. Bir sürü slot atıyor. Çöpü hızlı kastırıyor sana. Böyle güzel bir avantajı var bir de. Ben bu çağrı çıkan boss'u çok seviyorum. Her 10 dakikada bir çıkıyor ortalama. 10-15 dakikada bir çıkıyor. Böyle bir güzel avantajı da var. Aynı zamanda şöyle bir avantajı daha var. E, Çöpü 10 litre. Çöpü Agris etkili burada. Bir saatte 20 bin Agris gidiyor. Agris'le birlikte 15K çöp alıyorsunuz. O da 275 M gibi bir para yapıyor. Çok yani slotlara göre kötü bir para bu arada 275 M, ama yeni başlayan adam için bu yandan verdiği malzemeleri düşünecek olursak güzel. Bakın bir tane 60 daha görmedim bile. Bir çağrı daha geldi. Ben buraya daha geldi. Bir saat olmadı. Şimdi buradaki şunu keselim. Heh. Bir tane daha çağrı almış oldum şöyle. İki çağrı oldu. Yona arkadaşlar bunlar. Yona'ya dönüştüreceğiz. Bakın burada parçalar var, daha birikiyor da. Çok hızlı çağrı yüzüğü kasıyorsunuz. Çağrı yüzüğü basacaksan zaten buraya gelirsin de. Gelmezsin, gerçi 20 parası. Ee, Gerçekten çok iyi Yona kastırıyor. Bu slotun bence bayağı büyük bir avantajı var. Hele ki düşük GR arkadaşlar, sezonda dönen arkadaşlara tavsiye ederim. Slot genellikle boş. Ben normal sunucuda dönüyorum şu an. Çünkü arşası hep boş. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir tane Musa gibi hızlı bir karakter tercih edin. Şöyle hızlı hızlı biçin, slotu geçin. Hızlı olmasına özen gösterin. Yavaş karakterle burası dönülmez. Hızlı olacak bir karakterle gelin. Sürekli biçin. Bu Mego olabilir, Musa Maheva olabilir. Berzerker çok iyi dönüyor. Berzerker olabilir. İşte kafanıza göre artık orası size kalmış. Ben bilmediğim klaslar da var. Belki daha iyi dönemler çıkacaktır. Bilmediklerim de vardır. Onu da ifade etmiş olalım. Aynı zamanda ben bu kademleri düşürdüğüm zaman pazara atmıyorum. Bu kademleri gidiyorum. Plafe yapıyorum, kesiyorum. Plafeden de hafıza geliyor. Lazımsa kullanıyorum. Lazım değilse satıyorum. Plafeyi kesmek çok basitime geliyor çünkü plafe keserken alt taba alıyorum. İşte videoya bakıyorum, oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Tek atıyorsun zaten plafeye şeyde. Öyle güzel de bir avantajı var. Bunun yanında bir şey daha diyecektim. Unuttum. Çok konuştum. Unuttum bir şey, bak. Ne oldu biliyor musunuz? Söyleyeceğim şeyi unuttum. Başka şeyleri konuşuyorum şu an. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Neydi, unuttum vallahi. Neyse boş verin. Tada söylenecek pek bir şey de kalmadı. Gelip bu şekilde dönüyorsunuz. Hızlı olmasına karakterin özen gösterin. Aynı zamanda etkinlik eşyalarına bakın. Çok hızlı kasıyor. Şöyle bir olay var. Bu olayı da bilmeyen arkadaşlar öğrenmiş bulunsun. Diyelim oyunda mesela şu an ne düşüyor bize? Seyahat nişanı. Seyahat nişanı düşme oranı çağrıyla Gif'in hatta aynı. İkisinde de aynı. Ama sen Gif'in hatta 1000 slotu bir saatte kesiyorsun. Burada bir saatte 5000 slot kesiyorsun. Yani etkinlik eşyası kasmak böyle ezik slotlarda daha kolay oluyor. Böyle bir avantajı daha var. Bu sadece çağrının değil. Bu ezik slotların avantajı zaten. Böyle bir avantajı daha var. Bir sürü şey düşüyor. Bakın kaç tane? İki tane daha hilal olmuş. Hilal olmuş diyorum, pardon. Bunu hilal olarak görüyorum şu an ben çünkü. Hilale dönüştürüyorum. Hemen Yona 48 Yona var. 48 Yona demek 3 hilal demek. Şimdi bunda 4. hilal bile çıkabilir yani. Hemen erisin bakalım bir. 52 oldu. Bundan da 5 falan geliyor. 4 ile 5 arasında geliyor ortalama. Bundan da 5 gelse işte 57 falan. Neredeyse 4 tane hilal yüzüğü. 400'den para.
Bence bu slot gerçekten dönülmeye de 3 tane verdi. Dönülmeye değer bir slot. Tavsiye ederim. Bunun dışında da farklı söyleyeceğim bir şey kalmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum videolarımı izlediğiniz için. Değerli yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanalıma 1000 abone yapmaya çalışıyorum. 1000 abone gibi bir hedefim var. Bana bu noktada tabii siz yardım etmezseniz, sizin sayenizde olacaksa abone olursan beni çok mutlu edersin. Bana bayağı yardımcı olmuş olursun. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.